Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mayasız puf puf kabaran poğaça tarifiyle geldim. Herkesin tarif defterinde olması gereken mükemmel bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak kadar yoğurt ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 bardak sıvı yağ ekledim. 1 adet yumurta akı ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Çırpıcı yardımıyla malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 3 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ununu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu tarz tarifler yaparken yaptığınız hamurun yumuşak olmasına dikkat edin. Tam da bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamuru toparlayabilirsiniz. Çok fazla un eklemesi yapmamak için hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. İyice yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Masanın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra silindir şekline getirip hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Hamuru göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu tariften toplamda 16 adet poğaça elde ettim. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Kullandığım ölçü tam oldu.
Bezeleri hazırladım. Hamur oldukça yumuşak. Dilerseniz ara ara avucunuza sıvı yağ sürebilirsiniz. Ben poğaçayı bu şekilde hazırladım. Dilerseniz yuvarlak veya farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. İç malzemesi olarak ben peynir kullandım. İsteğe bağlı olarak sade olarak yapabilirsiniz. Çok fazla bastırmadan hemen bu şekilde kapatıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Poğaçalarımı hazırladım. Poğaçaları hazırladıktan sonra fırını 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda pişiriyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oldular. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir poğaça. Poğaçanın yumuşaklığını bu şekilde göstermek istiyorum. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.